Hiç başınıza geldi mi? Yapay zekaya bir şey soruyorsunuz, size kendinden o kadar emin bir cevap veriyor ki ama cevap tamamen uydurma. Peki ya size asla yalan söylemeyen, uydurmayan bir yapay zeka olsaydı? İşte bugün tam da bunu test eden gerçek bir deneyi ve sonuçlarını masaya yatırıyoruz. Hadi başlayalım. Eminim birçoğunuz bunu yaşamıştır. Yapay zekaya bir soru soruyorsunuz ve karşınıza son derece ikna edici, kulağa %100 doğru gelen bir cevap çıkıyor. Tek bir sorun var. Cevap tamamen yanlış. İşte teknoloji dünyasında buna halüsinasyon görme diyorlar ve bu yapay zekanın şu anki en büyük sorunlarından biri, belki de en büyüğü. İşte bu halüsinasyon meselesi var ya, yapay zekayı süper bir yardımcıdan dezenformasyon yayan bir baş belasına dönüştürebilir. Bu yüzden de bize uydurmayan, sadece doğrulara yani verdiğimiz kaynaklara sadık kalan bir yapay zeka yaklaşımı lazım. İşte ekranda gördüğünüz bu tanım bugün konuşacağımız her şeyin temelinde yatıyor. Kısacası yapay zekanın kafasına göre takılması, bir şeyler uydurması. Peki biz yapay zekayı sadece ve sadece verdiğimiz metne sadık kalmaya, tabiri caizse yoldan çıkmamaya zorlayabilir miyiz? Bugünkü yolculuğumuzda neler var hızlıca bakalım. Önce Google'ın bu soruna getirdiği çözüm önerisi Notebook LM'i tanıyacağız. Sonra çok ilginç bir deneye dalacağız, şehirdeki kaldırım sorunları, bu deneyin başarılarına ve başarısızlıklarına bakacağız ve en sonunda tüm bunların bizim gibi sıradan vatandaşlar için ne anlama geldiğini konuşacağız. İşte bu noktada sahneye Google'ın Notebook LM'i çıkıyor ve vaadi gerçekten çok iddialı. Bana hangi kaynakları verirsen ben sadece onlardan içerik üretirim diyor. Yani kafama göre bilgi uydurmak yok, yalan söylemek yok. Bu kaynağa dayalı yaklaşım şu anlama geliyor. Yapay zekanın oyun alanını siz belirliyorsunuz. Ona verdiğiniz dokümanların dışına çıkamıyor. Böylece internetin derinliklerinden doğrulanmamış, alakasız bilgiler getirmesi engellenmiş oluyor. Kağıt üzerinde harika değil mi? Ama asıl soru şu, gerçek hayatta, pratikte işe yarıyor mu? İşte bu sorunun cevabını arayan Aydın Tiryaki, Notebook eleme alıp gerçek bir dünya testine sokmaya karar veriyor. Konu olarak da hepimizin her gün yaşadığı sinir bozucu ama bir o kadar da basit bir sorunu seçiyor. Şehirdeki bozuk kaldırımlar. Amacı ne mi? Bu basit sorunlar hakkında kısa, etkili video senaryoları yazdırmak. Deney için 3 tane çok net, hepimizin evet ya bu tam da bizim sokak diyeceği sorun seçilmiş. Birincisi, hani o aniden bitiveren, sizi hop diye arabaların arasına inmeye zorlayan kaldırımlar. İkincisi, garaj girişlerine park edenler yüzünden tamamen kapanan yollar. Ve üçüncüsü, aylarca hatta bazen yıllarca bitmeyen o meşhur inşaat çalışmaları. Yani bunlar küçük detaylar gibi görünebilir ama aslında şehirdeki yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen şeyler. İşte Tiryaki bu 3 sorun içinde ayrı ayrı metinler hazırlayıp Notebook LM'e yüklüyor ve diyor ki bana bunlardan 5'er dakikalık video senaryoları çıkar. Peki sonuç ne olmuş dersiniz? Ve işte geldik zurnanın zırt dediği yere. Deneyin sonuçları. Notebook LM o büyük vaadini yani uydurmama sözünü tutabildi mi? Sonuçlar açıkçası hem çok başarılı hem de bir o kadar şaşırtıcı. Şimdi bu tabloya iyi bakın çünkü olay tam olarak burada kopuyor. Başarılar kısmına bakınca Notebook LM sözünü tutmuş. Metinlerde sıfır halüsinasyon. Verdiğiniz metne harfi harfine sadık kalıyor, bir kelime bile uydurmuyor. Ama işin içine görsellik ve teknik detaylar girince bakın başarısızlıklar sütununda neler var. İşte orada işler biraz karışıyor. Yani hatalar öyle küçük tefek şeyler de değil. Mesela bir otoparkı bambaşka bir şey olarak çizmiş, kentsel dönüşüm videosunda haritayı açmış, bambaşka bir şehri göstermiş. En komiği de şu, Tiryaki yapay zekaya dur, haritada yanlış şehri gösteriyorsun, bunu düzelt diye yazınca, yapay zeka ne yapmış dersiniz? Bu komutu alıp, olduğu gibi video senaryosunun içine bir replik olarak eklemiş. Yani aracın daha bağlamı tam olarak kavrayamadığı çok açık. Peki bu hatalar Notebook LM çöp demek mi? Hayır, kesinlikle hayır. Aksine bu deney bize çok daha önemli bir şey gösteriyor. Yapay zeka bizim yerimize geçecek bir şey değil, bizim yönlendirmemizle çalışan çok güçlü bir araç. Kontrol hala bizde. Hatta Tiryaki'nin bulduğu en pratik çözüm ne olmuş biliyor musunuz? Yapay zeka ile kavga edip hataları düzeltmeye çalışmak yerine projeyi komple silip daha net komutlarla en baştan başlamak. Bu çok daha hızlı sonuç vermiş. Yani olay şu, aracı doğru yöneten sürece hakim olan kişi insan olmalı.
İşte bu da bizi şu harika sonuca getiriyor. Asıl sihir teknolojinin kendisinde değil, yapay zekayla bizim yani kullanıcının yaratıcılığının birleşiminde. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, o son dokunuşu yapan, o vizyonu katan hep insan olacak. Yapay zeka müthiş bir yardımcı evet ama direksiyondaki kaptan biziz. Peki, tüm bu anlattıklarımız sadece bir teknoloji deneyimi mi? Aslında çok daha fazlası. Bu tür araçların hepimizin elinde ne kadar güçlü birer silaha dönüşebileceğini gösteriyor. Kendi mahallemizdeki sorunları dile getirmek için yani. Bir anlamda düşünün. Mahallenizdeki o sürekli takılıp düştüğünüz bozuk kaldırım. Her yağmurda göle dönen o köşe. Ya da çocukların oynamaktan korktuğu o bakımsız park. Artık sadece sosyal medyada şikayet etmek veya söylenmek yerine bu araçları kullanarak dakikalar içinde sorunu anlatan, çözüm öneren profesyonel bir video hazırlayıp bunu doğrudan muhtarın, belediyenin önüne koyabildiğinizi hayal edin. İşte bu, sıradan bir vatandaşın sesini duyurması için gerçekten de inanılmaz bir güç. Özetle, evet, yalan söylemeyen, uydurmayan bir yapay zeka mümkün. Ama bir şartla. Direksiyonda biz olursak, kontrol bizde olursa. Asıl sormamız gereken soru şu. Siz bu teknolojiyi elinize alsanız, kendi sokağınızdaki, mahallenizdeki hangi sorunu çözmek için kullanırdınız? Bu sorunun cevabı sadece teknolojinin değil, yaşadığımız şehirlerin de geleceğini şekillendirebilir. Bir sonrakinde görüşmek üzere.